Tüm tarihi boyunca 911 gibi birçok efsane araba üreten Porsche mühendisleri ve tasarımcıları tarafından çok daha nadir ve beklenmedik şekilde üretilen araba modelleri de vardır. Gelin pek bilinmeyen ve şaşırtıcı şekilde Porsche tarafından üretilen 7 nadir otomobile birlikte göz atalım. Porsche Type 542, diğer adıyla Studebaker Z87, 1953 yılında Indiana merkezli Amerikan vagon ve otomobil üreticisi Studebaker'ın emriyle üretilen, ön ve arkada bağımsız süspansiyonu bulunan konsept bir otomobildir. Bitirilen arabanın 1953'te veya 1954 yılının başlarında teslim edilmesi planlanır. Ancak bu süreçte Studebaker şirketi toparlanmakla meşgul olduğu için tasarım 1956 yılına ertelenir. Aynı yıl Studebaker'ın Packard şirketiyle birleşmesinden sonra araç incelenir ve sedan tipi Porsche Type 542 için işler tahmin edilenin aksine kötü gider. Ve üretilen bu ilginç arabanın Amerikalı kullanıcılar tarafından ilgi görmeyeceğine karar verilerek proje iptal edilir. Porsche Type 597, diğer adıyla av arabası, Stuttgart'ta üretilen hafif bir askeri araçtır. İlk olarak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Alman ordusuna bir ihale için prototip olarak geliştirilen otomobil, ekonomik nedenlerle yerine DKW Munga'nın seçilmesinden sonra asla seri olarak üretilmez. Arka motora sahip araç, 990 kilogramlık ağırlığı ile birlikte saatte ortalama 100 km maksimum hıza ulaşabilir. 4 tekerlekten çekişli Porsche Type 597 yüksek kalitede üretilir ancak çok pahalıdır. Elbette pahalı olması Porsche için oldukça doğal. 1955 ve 58 yılları arasında toplam 71 adet üretilen aracın 49'u sivil kullanım için üretilir. Ancak ekonomik nedenlerden dolayı proje sonunda iptal edilir. 1970'lerin başında dünyadaki yakıt krizinin şiddetlenmesi sonucunda Alman mühendisler uzun düşünür ve dünyada ulaşabilecek en kötü senaryoları ele alarak ebedi araba projesi olarak adlandırılan Porsche FLA konsept otomobilini tasarlayıp üretirler. 75 beygir gücünde olan aracın tasarımında yer alan birçok alüminyum ve dayanıklı plastik, arabada hiçbir şeyin paslanmaması için kullanılır. Ve araç 3 vitesli otomatik şanzımana sahip bir araçtır. Neyse ki mühendislerin düşündüğü en kötü senaryo hiç gerçekleşmez. Ancak yine de Porsche FLA bir müze aracı olarak kalır. Porsche PEP aslında üretilmiş olan radikal bir test aracıdır. Aracın adındaki PEP kısaltmasının açılımı Porsche deneysel prototip anlamına gelir ve diğer adı Porsche Type 2696'dır. Aslında bu araç daha çok otomobil şirketlerinin modüler platform olarak adlandırdıkları şeyin prototipi olur. Başlangıçta Porsche tasarım için cesur iddialarda bulunur. Ancak gerçekler daha az pembedir. Konsept çeşitli gazete ve dergilerde kendine yer bulsa da şirket bu araç için hiçbir zaman seri üretim iddiasında bulunmaz. Porsche PEP daha çok mühendis ve tasarımcılara yardımcı olmak için tasarlanan bir araç olur. Dünyanın en büyük endüstrileri arasında yer alan Çin otomotiv endüstrisi 90'ların başında henüz gelişmemiştir ve bir gün için her şeyi değiştirmeye karar verir. Halk arabası geliştirilmesi için bir proje başlatır ve bunun için ihale ilan eder. Porsche ilan edilen bu ihale için büyük kar vaat eden kendi prototipini yapar. Üretilen C88 prototipi, pratiklik, güvenilirlik ve düşük üretim maliyetlerinin bir araya getirildiği bir araç olur. Çinlilerin bu prototipi çok beğendiği söylense de proje hayata geçmez ve Çin tarafından onay almaz. Mercedes-Benz'in E500 yazısını görürseniz karşınızda iki ünlü Stuttgart otomobil şirketinin ortak çabalarıyla üretilmiş benzersiz bir otomobili var demektir. W124'ün yüksek performanslı bir versiyonu olan araç, Porsche ile yakın işbirliği ile üretilmiştir. Mercedes-Benz 1989 yılında Porsche'yi W124 şasisini gerekli değişikliklere uyacak şekilde yeniden tasarlaması için görevlendirir. Otomobil üretildiğinde genişletilen kanatların W124 montaj hattına sığmadığı görülür ve Porsche aracı monte etmek için de görevlendirilir. Otomobilin montajı Porsche'nin Zuffenhausen'daki Heuter-Bau fabrikasında yapıldıktan sonra boyanmak için Mercedes-Benz'in Sindelfingen'deki fabrikasına nakledilir. Motorun takılıp aracın tamamlandığı Porsche'nin Rösle-Bau fabrikasına geri gönderilen araç, son olarak son muayene ve teslimat için Sindelfingen'e tekrar yollanır.
Bu süreç araç başına tam 18 gün sürer. 326 beygir gücünde 500 litrelik doğal emişli V8 ile donatılan otomobil 1993 yılına kadar 500E olarak adlandırılır ve 1994 yılında makyajlanan aracın adı E500 olarak güncellenir. Araba zamanında çok pahalıya satılsa da toplam tirajı 10.000'i aşar. 1984 yılında iç pazarda Sputnik ismiyle bilinen Vaz-2108'in seri üretimine başlandıktan sonra adının pek tutulmamasından dolayı kısa süre sonra otomobilin ismi Volga bölgesindeki bir şehrin adı olan Samara ile değiştirilir. Almanya ve Sovyetler Birliği'nin hem savaş hem barış zamanında mühendislik ve tasarım açısından pek çok ortak noktası bulunur. Lada Samara'ya yakından bakarsak Porsche'yi anımsatan birkaç detay görebiliriz. Motor tasarımı, dış kapı kolları, ön koltuk yatırma çekme tırnakları ve hatta tavanda bulunan daha iyi denge için bir rüzgarlık görevi gören küçük tümsek. Lada ve Porsche arasındaki işbirliği 1975 yılında Porsche direktörü Ernst Fuhrmann ile Rus Sanayi Bakanı Viktor Polyakov arasında yapılan görüşmelere dayanır. Almanlar savaş zararlarını tazmin etmek için Ruslara işbirliği teklif eder ve Almanlar projeyi devralır. Ancak bu ortaklık 1991'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasına kadar devam eder.